En sevdiği saat 12 olan insanları sevmemek ne kadar adaletsiz. Bu kadar. Kesinlikle. Abi yapma. Hadi. Görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar. Ben Hakkıcan Bülüç ve şu anda Mr. Bülüç YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle The Stanley Parable Ultra Deluxe'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son anlatıcı, The Narrator uzun konuşmuştu ve sanırsam bir önceki bölümümüzde bu oynatma listesindeki en uzun bölüm olacak. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Never the end is. The end is never, the end is never. Evet. Geldik yine buraya. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ve karşınızda new content. Evet, bir önceki bölümde zaten yeni içerik vardı ama şu anda new content diyor. Bak burası da yoktu burası bir öncekinde. O zaman ne duruyoruz? New content'e içine girelim. Buyursunlar. Oh good, you noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Acaba yine aynı şey mi? Aynı yer mi gösterecek ama yüklemeye diğeri de sanırsam farklı olduğunu düşünüyorum. Bakalım nereye gideceğiz? Direkt sona atladı. Buraya geçtik. Direkt sona verdi. O tanıtıma atladı. Bakalım. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. What the? Son asla son değildir. Tekrar. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. The Stanley Parable 2. Ben aslında hakikaten yani 2'yu bekliyordum. Ultra Deluxe hani şu an anladığım kadarıyla arkadaşlar yani klasik Stanley Parable'ı birinci oyunu diyelim kapsıyor. Yani birinci oyunu oynamayan birisi bu Ultra Deluxe'u alıp yani hem birinci oyun hem de Ultra Deluxe sanki bir DLC'ymiş gibi yani. Ultra Deluxe kapsadığı için Ultra Deluxe alması yeterli. Yeni kupa görüyor musunuz?
Aynı anda iki yasıçının test edilmesi mi? ...427 ha. Dördüncü oyunda 4, yedinci oyunda 7 mi kırmızı olacak? Hoş geldiniz yatırımcı vitrini. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Bence de. Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. 2, TV, Deus. Her dilde 2'yi mi yazmışlar? Deus 2'de mi hep miymiş? Ultra Deluxe o zaman Ultra 2 demek mi arkadaşlar yani? Her kapıyı denemezsem olmaz. Karşıki dolabı 2'ye mi benzettim ben yoksa yavaştan 2 ile delirmeye mi başlıyorum arkadaşlar? Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Abi The Narrator 2'ye takmış durumda gibi gözüküyor. Burada da Allah bilir ikiler tiklidir. İkinci yeni kupa. Görüyor musunuz? Time to wake up. Asla kahvesine şeker atarak içen birisini küçümseme. Wow. Abi ikiye benziyor. Yani şöyle siyah, iki tanesi beyaz olsa ve şurası da beyaz olsa iki işte. Ben iki görüyorum. Not. Geri döndüler. Two doors. Birinci daha fazla TSP, ikinci daha iyi TSP. Kasan. Sonraki fikir paylaşımı. Ani fikir değişimi yapıyoruz. Sinerji. Tuğla artı harç uygulaması. Müşteri odaklı pazarlama. Bu kalem kırmızı. Allah Allah. Tünsel değerlerden yararlanın. The Stanley Parable 2 Lodo Ideas. Şu ne abi? Roman rakamıyla 2. Abi bir şey diyeceğim ama acaba gerçekten geliştiricinin profil fotoğrafı şu sağ üst köşedeki gibi mi? Burada yansıtmışlar mı? Bilgisayar burada. Bunu yansıtmışlar. Ya da bu bir ekran. Çünkü projeksiyon göremiyorum. Mesela 2 ile kalp yapabilirmişsin abi. Niye böyle yaptın ki? Hadi bakayım 2 tane Stanley. İkinci Now, oyunda to be 2 tane clear, Stanley. I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really.
Toplantı beyan, tartışma, tasarım aralığı, mola, sağ tasarım, 2 numaralı konuşma. Yani tasarım aralığı. 2 göz, 2 kulak, 2 burun deliği, 2 kol, 2 bacak, 2 watt. Hadi bakayım. Kırmızı kalemi kim aldı? Ben. Allah Allah. Kimsin? Şöyle değil mi? Kimsin? Ben. Onun gibi. Yatırımcı vitrinini gördüm. 2 çalışmaları. Devamlar iyidir. Portal 2, Half-Life 2. Half-Life 2, Batman Arkham Asylum 2, City, Divinity Original Sin 2, Doom 2, Alaaddin 2, Return of Jafar, Dark Souls 2. Evet, Portal 2 iyiydi, doğru. Half-Life 2'yi de oynamış olmam lazım. Batman Arkham Asylum emin değilim. Alaaddin 2, Return of Jafar'ı da seyrettim ama o film diyebiliyorum ben. Seyrettim ama birinci film daha iyiydi bence. Size oynadığınız, seyrettiğiniz devamlar varsa eğer burada yorumlarda bahsetmeyi unutmayın arkadaşlar. Sohbet muhabbet edelim. Stanley Parable, Stanley Parable is the prequel to the Stanley Parable. So it's the sequel. Hayır kardeşim, iki budur. Hadi bakayım. Bak, bir, iki, üç, dört, beş dediler abi. Bu iki değildir abi. Hadi bak. Beni ikna edin. Bunun iki olduğunu. Aynı şarkı mı yazıyor? Evet. Her şeyi duraklatan buton mu? Bir Roma rakamı 2. Aslında doğru. Roma rakamı olarak doğru. 2 aslında bu. Ve, ve aynı zamanda duraklatma butonu. Başta duraklatma butonuyla 2 bir bağlantısı var mı? Şu an güzel noktaya değindi yani. Düşündürdü beni. Sen devam filmisin. Peki burada Mac yerine Carden Brown Crowd. Ben şu an İngilizcesini ekrana yazdım arkadaşlar. Unuttum Carden İngilizcesini. Ha, orada muhtemelen yine bir Apple'a bir gönderme ama. Gösteriye katılan bu taraftan dediler ha. Değerli yatırımcılar. Biz yatırımcı mıyız peki? New features. Evet. Beni böyle çek abi. Bir de böyle çek. Bir de şöyle çek. İşte bu. Teşekkürler, teşekkürler. Bu new features'ın önünde bir fotoğrafımız olmasaydı olmazdı arkadaşlar. Tabii burada kuyruk oldu muhtemelen. Biz kuyruğu geçiyoruz şu an. Fuar salonu. O da 2. Tabii. Ve karşınızda fuar salonu. Konuşmayacağım mı? Aha. Kapattı. Şimdi... Here we are. Go on, try out some of the new features. Evet, ben hepsini denemek istiyorum ama hepsini deneyebiliriz. Ek ürün mü? Son asla son değildir. Bu tişört en iyi yeni içerik. Abi, yeni içeriği gördüm. Şu kuarı okutmazsam meraktan çatlarım abi. O kuarı okutacağım izninizle. Size de o kuarda ne olduğunu anlatacağım ya, göstereceğim. Aha. Abi, handal çeviri sanırsam ya kendileri koymuşlar
ya da orijinali değiştirmişler bilmiyorum ama hani Handar çevirinin sayfasına yönlendiriyor arkadaşlar, ana sayfaya. Buradan tekrardan Handar çeviri ekibine teşekkür ederim. Bu Stanley Parable'da Türkçe yaptıkları için, Türkçe yama yaptıkları için. Handar çevirinin Stanley Parable Türkçe yamasını ya da açıklama linklerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu bölümde de bir Handar çeviriyi almış olduk. Yani ben şu an Türkçe yama yaptığım için orijinalini göremiyorum arkadaşlar. Orijinalinde başka bir şey varsa açıklamalarda yazarsanız çok mutlu olurum. Hep birlikte bakmış oluruz. Yeni içerikli Stanley Parable stres kovası. Bir bakalım. A common complaint of the Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I am happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Denemeden önce etrafa bakabiliyor muyum? İlla ki onu aldıracak. Ondan dolayı kapıyı kapattı sanırsam arkadaşlar. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Oğlum bu ne anasını satayım. Öyle bir açıyla yapmışlar ki kapının çıkışında iki denk geliyor yani. Sanırsam bu bizim libretle delecek. Gelsin bakalım. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Bir an başarım verecek sanki. İleride bir koca bir Stanley var sanki. Ofis dekorasyonu, sonsuz delik. Lütfen ekran görüntüsü almayın. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Bunu mu diyor? Bir ara iyileşin. 13. doğum günü kutlu olsun üvey yeğeni. Abi yani Stanley Parable'dan bahsediyorsak doğum günü kutlamasını isterim. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get well someday it is. Hadi. Neyse aslında onu istiyordum.
Bir balon burada takılı mı kaldı? Bana mı öyle geliyor? Aha. Or Death actually, sandı ya. maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision. We're moving on. Bundan sonra oyun böyle mi olur? Peki geldiğim yerden de çıkabiliyorum. Buradan da çıkabiliyorum. Ben buna devam edelim. The whole why, small why. How deep can we dig? Ne kadar derin kasabiliriz ha? Zaman derinlik. Zaman dibi sonsuz, boşluk kadar sonsuz. Uzat değerdir, uzat dibi sonsuz. Uzat değerdir. Uzat sayısal, zaman derinlik. Düşüş. Eğitim amaçlıdır. Burada bir şeyler var ama ne olduğu belli değil. It just keeps going. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is, in fact, a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time, if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Deneyebiliyor muyuz peki? Orası boş. Üstü kapattı. Arkadaşlar bana şans dileyin. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Bir şey dönmek için değer tuşuna. Great! Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Bu kadar mıydı yoksa daha başka bir şey var mı? Okay, and I guess we're back in the hole now. Did you really need to see it again? I don't know what else there is to say, Stanley. It's an infinite hole. It's exactly what you're doing right now, but forever. There really are so many other fascinating exhibits that I've prepared for you. I really spent quite a lot of time on all this, and I would very much like to show you some more of them. How about we go ahead and press that teleport button again so we can get back to what's really important about... Oh, goodness. Well, this is rather embarrassing, Stanley. I'll be honest with you. I truly did not believe that anyone would actually stay in the hole long enough to hit Bana the mı diyorsun bottom. abi? Yes, I know. I told you the hole was infinite, but come on. Who actually wants to fall forever? The hole was plenty deep. It was more than deep enough, in my opinion. Maybe it's you who likes falling too much. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Hadi bir daha atlayalım. Belki farklı bir şey söyler. Oh, for heaven... You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal.
A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there, goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Had enough? I'm positively thrilled. I really do have so much more to show you and to talk about, and I've had enough of the hole for a lifetime. Abi sen sıkıldıysan kesin benim yine bunu atlamam gerekiyor. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow, okay, yes. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability in marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Well, there it is. The shame of my lie has come to haunt me. Not only is the hole not infinite, but it's barely even a hole at this point. It's more of a concavity, or even a very aggressive divot. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Is the, teleport button not working? Aynen abi. You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Abi. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the hole have a wonderful rest of eternity together. Abi. Ciddi misin? Kaldık mı burada? Abi. Oyunu yeniden başlattırma bana. Ne oluyor lan? Aha. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Bay bay. Zaten sıfırlanıyor. Bunun doğası budur belki de arkadaşlar. Ve perspektifimizi değiştirin. Hareket edebiliyor muyum? Hadi olaya bak. Parable 2'de perspektif gelmiş. O da iyi. Algılarınızı değiştirin. Evet, Stanley'de yakından bakış.
İnsan sorgulatıyor ne? Hani şarkı değişti. Gerçeğimi değiştiriyorum. Hem de kendi adımla. Gerçeğimi değiştiriyorum. EDERİM. Tekrar. What the? Abi. Benim sıram. Değişme vaktimiz. Değişiyoruz. Ama nasıl oldu bu? Arkadaşlar fark ettiniz mi? Şarkı değişti. Ben de değiştim. Peki ya Stanley? Stanley robot olmuş. Stanley başarılı oldu. Gerçekliğimizi de Stanley? değiştirelim. Stanley! Stanley! Oh, good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodlepip. Behlül kaçar mı? Abi yine beni çıkartmıyorsun. K'ye arkadaşlar K restart mı atıyordu? Öyle bir şey mi var? Bir dakika. Öyle bir şey varsa bilelim yani. Yok öyle bir şey yok. Tamam denk geldi herhalde. Here we are. Go on. Try out some of the new features. Abi şimdi ben tekrar hola gideceğim. Ve kesin yine laf edecek. Dur bakayım hola gitmemi engelleyecek mi acaba? Aha! Kapatmış. Ve kova hala elimde. Devam olsa mı? Bu dönüyor muymuş lan? Stanley dönüyor. Parable 2. Beleş yeni artık kolay başarımlar. İşe yarıyor be abi. Bu kadar basit olduğuna inanamıyorum. Buradan alın. Alalım. Beleş başarım hemen şimdi al. Kolu çek. Yine başarımını al. Başka adım yok. İşe yarıyor abi. Hemen şimdi al. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Evet. Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Diyorsun. Achievement. Unachieved. Başarım başarılamadı diyor. Beni çek.
Çekelim. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Narrator laf edecek mi acaba? Birkaç 100 defa bassam. Başarımı alamadık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Geri dönüyoruz. İşe yaramıyor be abi. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Koleksiyon bedava başarım. Çoğunlukla sonsuz dedik. İsmini değiştirmiş abi. Burası nereye diyor? Onları bulabilir misin? Onları bulabilir misin? Kimleri? Collect them all. Collectleyelim. Ah, collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Oğlum ben yaklaşırsa o usatlaşıyor ama bana mı öyle dedi? Oğlum ben düşüyor muyum? Yoksa bu duvar mı? Duvar mı yer mi? Ve karşınızda Stanley Parable başarım. Abi web kameranın olduğu yerde acaba bir sayı mı çıktı ya? Onu engellediysem özür dilerim arkadaşlar. Buna birlikte bakacağım. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Bence değil abi ama öyle sen bilirsin. Collectibles. Ondan da EDERİM Stanley var. Bu yeni. Fars olanı 2 rehberi. Buradasın. 5. Bu harita. Ne? Atlama çemberi. Ona dikmedik. Beleş başarım diktik. Oyunu oynayan oyuncu adını söyleyen buton. B2 değil. Ürün. Ayarlar dünya şampiyonu. Nasıl stres kovası onu aldık. Ofis dekorasyonu onu yaptık. Son söz. Notlu ürün. Koleksiyonlar A9. Achievements'tan veriyoruz. Achievement 9. Achievement 88. Ne kadar yok. Sonsuz boşluk. Çıkış. Buradan devam edelim. Yok çıkmıyoruz. Yok. O ismi güncelledi muhtemelen biliyor musunuz arkadaşlar? Biz bunu görmedik ama o eskisini muhtemelen ismi güncelledi. Biz şuradan devam edelim. Oyunu oynayan oyuncunun adını söyleyen düğme. Burası mı? Ray Traced. Kırmızı artık yeni turuncu.
Yepyeni bir ofis. Necati'nin tadını çıkar. Burası ne? Buraya baktık mı? An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, yes, it will go at the end of the... well, we'll figure that out later. Üst kata çıktık herhalde. Hayaller Dünya Şampiyonu sonsuz hep bedava başarı. Hayaller Dünya Şampiyonu. Şu anda kapalı burası. Burası ne? You know what, 34. Stanley? I actually think the jump circle was a pretty good idea. I'd like to hang on to that for the sequel. Arkadaşlar, bir önceki bölümden 34'ü hatırlıyor musunuz? Bir öncekinde de 34 zıplama hakkımız kalmıştı. Demiştim tüm oyun boyunca 34 ise bitirmek istemiyorum diye. Yani gerçekten tüm oyun boyunca olabilir bu. Ona da ben yine bitirmek istemiyorum. Zıplama hakkı kalmadı. Oyuncunun gözü yaşlı. O yüzden işte gözümüz yaşlı olmasın diye dursun burada. Gitmediğimiz bir yer kaldı mı? Adamı söylemeleri kaldı sanki. Dur bakayım. Atlama çemberini gördük. Tamam, bu harita. Onu gördük. Beleş başarım. Alamadık ama gördük. İşte oyunu oynayan oyuncunun adını onaylayalım şimdi. Başka bir şey. Ürün var. Aylar Dünya Şampiyonu da gördük. Stanley Parable ses provası elimizde. Ofis erasyonu gördük. Son söz gördük. Koleksiyonu gördük. Son spor gördük. Çıkışı en son gideceğiz. Ürün ve oyun oynayan için adını yazan buton diyor. O nerede? Onu çözemedim. Adını söyleyen düğme. Buradan diyor. Nerede abi? Bu mu? Değil. Oyunda adını duyuyor. Ha, dur bir dakika. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Abi basınca Stanley derse çok saçma olur. Çok büyük, çok küçük. Tam sonunda basabiliyor muyuz? Oyun oynayan kim? Stanley çünkü. Name, hear yours today. Around that one. Buradan dene. Bir şey diyeyim mi? Şaka da olabilir yani. Anlatıcının espri anlayışını biliyorsunuz arkadaşlar. Şaka da olabilir. Jim. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button.
Yes, you see? What a thrill, what a rush. That was you. The button described you. Do it again, do it again. Jim. Ooh, it hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Jim. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise, soon you'll start to lose Jim. all sense of who you actually are. Jim. I am Jim. Ben Jim'dim ama. Dediğim gibi arkadaşlar bir terslik olacağını tahmin etmiştim. Şimdi çıkıştan önce bir de ürün mü var dedi. Ürün I var. suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Sen çok zekisin ya. Onun için ürün diyor haritada ama hiç buraya özel şimdi diyen buton ama hiç bu şeylerden şeyi göremedim. Ürünü. Ürün dediği ne acaba? Product, sell. Ürün dediği şu bizim kuarı kutluğumuz yer mi yoksa ya? Ek ürün. Ha. Sanırsam bu. Tamam o zaman bunu da yaptığımıza göre burası bitti sanırsam. Haritaya bir tekrar bakalım arkadaşlar. Sonra yavaştan bitirelim. Belki de bu da bir önceki gibi uzun bir bölüm olabilir. Olmasını istemiyorum ama yani sonlar uzun arkadaşlar. Atlama çemberi tamam. Bu harita tamam. Birleşme çemberi tamam. Bu arada dünya şampiyonu sonra bakacağız herhalde. Fable Stes Burası tamam. Sonra da seleksiyonlar. Tamam bir çıkış kalmış. Evet arkadaşlar. Çıkalım. Yani burayı bitirdik. Gelsinler şimdi. All right. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Yani hepsini gördüğümü düşünüyorum. Bir de şurada ne anlatılmak isteniyor onu anlamaya çalışıyorum. Oğlum Dev Stanley sendromu. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay, are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Hold on, let me do a different arrangement. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. Ediyoruz. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own.
They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2." Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Take a look derken. Arkadaşlar yani buraya attıysa artık ben burada bitirmek istiyorum izninizle. Yani bitirebiliyor muyuz? Belki de bitirmiyor da olabilir ama. Bitirdi. Ben emin olduktan sonra kapanış yapmak istedim. Evet arkadaşlar, bu bölümü burada sonlandıralım. Benim de bölümlerin uzun olmasını istemiyorum. Ama sanırsam bu da bir önceki kadar uzun olacak. Yine de kısa tutmaya çalışıyorum yani. Normalde 2 son falan koymak istiyorum bölümlere ama uzun olduğu zaman da bir son falan koyabiliyoruz gördüğünüz gibi. Belki sonraki bölümlerde 2 son yaparız. Sonların uzunluğuna göre bu bakılır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, her türlü yorumunuzu aşağıya bırakmayı ve önemlisi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin etkileşimleriniz, verdiğiniz yorumlar, aboneler beni canlı tutuyor, motive tutuyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ekranda çıkmış olan oynatma listesi ve videoyla maceraya devam edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.